should we really trust this one as much as the others? It's sort of a little bit iffy. And I'm seeing a very interesting weapon being held, and I'm assuming this is going to be his signature weapon. As we release Warframes, they typically come with their signature weapon. So Kaz, are we going to be exploring a little bit more of this kind of like staff, I guess, style? Is this what we would consider that, a staff? Maybe a scythe type weapon, but I'm thinking we're going to need to do a few changes to make it work within the bounds of the game. It's just kind of like where it strikes and all that kind of stuff. I think we're going to be making some changes to the head, especially. Okay, so now we're getting into some cosmetics that we could look forward to. What the fuck? And what I guess we've been calling evolving armor. Evrimleşen Saint'in armor'u Fortnite şey gibi yapacaklar o zaman. Kaz, you could speak more to this. Onda da kozmetikler falan şey yapıyordu. Evrimleşiyordu. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yayına. 2 dakika hemen bir bakıyorum, ayar yapıyorum. You get rewarded with the different forms of it. So in a sense it's evolving, but you will have each. Debrief hoş geldin. Warrior Titan X Oğuz hoş geldin. Yeah. So kind of like a visual representation of your ne power. kadar da güzel bir gün değil. Ne diyorsun lan? And we're getting into İyiyim, some siz weaponry nasılsınız? here, more sentient Hoş style. geldiniz. This is just incredible. Hayat kötü geçiyor şu an. Neden kötü geçiyor, ne oldu? Sentient yay. Oha, aşırı iyi. Possibly his first concept pieces. There's basically 3 states to it, and one of them is just the initial state where it's like holstered. Then there's the quick draw kind of state where the bow is kind of smaller. But then when you're aiming, the tendrils kind of stretch taller, and the whole thing kind of focuses down together so that you've got that visual representation of that aiming. Niye yüzün üstüne anlat bakalım. And then we're moving on to a little deluxe segment here. So ses nasıl? Ses iyi mi? Fazla mı? Here's a concept. Ses iyi mi? Kötü mü? Volt, nasıl ses? Kind of, I guess, playing along on that sentient theme again, but a deluxe ses nasıl? that we have planned for Volt by Nikita. Mm-hmm. Yeah, he was talking about really wanting to have some like clouds and electricity, so you can see it running through the character's body. But it's also based on some mythological themes as well, and you can kind of feel that throughout the piece. We're moving on to a deluxe skin for a Warframe that currently does not have a deluxe, and that is Protea. And you say it with the Reb accent. Oh, do I? Protea, güzel. The emphasis on the T. Güzel duruyor. She's a tea drinker. I mean. Aa. True. Reb likes her Geçmiş tea. olsun, ne oldu? And this is just, I mean, it's so üzüldüm lan. and Oyunun benim sesim yüksek, masaüstünün mü? I'm gonna take a bit of credit on this one too, because I think I'm pretty sure I poked Reb. I'm like, Reb, because I saw some concepts from this artist. I'm like, Reb. I'm gonna take a bit of credit on this. If they'll do something. Yeah, and again, as usual, just really great process. They gave us really a lot of quick sketches. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Çakovin. Efendim hoş geldiniz. Selam Yatıyoruz, hoş geldin. Zaten olay başlamadı. Loki birazdan verilecek. Ay şu sesi çok düzelttiler keşke. Ses nasıl şu an? Ha, koronadan dolayı. Gerçekten geçmiş olsun. Çok üzüldüm ya. Oha, Shiva'ya benzetiyorlar lan. Karu actually approached us, I believe. Shiva da şey. Sent me an email and said, "Hey, I love Baruch, and I would love to take a shot at making a deluxe skin." Bu yani. And she had sent us kind of some ideas, and here we have it. Hintlerin tanrısı. I'm really glad it got to work out that way. Hatta biraz animeye çevirelim. So, I'm super happy that if there's an artist who's inspired to make art for Warframe and oğlum şimdi vallahi hentai çıkacak diye korktum, kapattım. Yeah, I think it's fantastic, and it worked out perfect because we actually don't have a deluxe yet for Baruch. So. İyi mi ses? Sesi iyi, tamam. Okay, here we go. We're at the end of the panel. Is there another one? Güzel, sesi iyiyse iyi. We're done with the deluxe skin. Oh, okay. We're not done with. Abi hep söyle please. Nasıl Berat? Nasıl internetin yok? Ne yardım edeceğim? Ne olacak? Hentai severim. I already forgot what it is. Did you?
I totally did. Did you? This is gonna be, it's Okay. seriously. Evet Veysel Bey, canlı yayın. Tennocon var oğlum, yani yayın yapmasam olmaz. Well, Yeah. here's a little reminder. Nidus. Oh yeah. Torunum doğdu bugün de. Oha. Şansa bak. So good. Lan! I'm so happy I forgot. I forgot too. Üzüldüm gerçekten. This is so cool. Ama ne? It's, we kind of went full like the retrospective. It was so cool. We started with Minky with Mike Brennan. Oğlum hiçbir şey değişmemiş. Üstünü böyle sarı. Bu düğünlere giden kızlar olur ya, kafasına sim atarlar. Ona benzemiş lan. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Kubrova benzemiş oğlum şurası, ya da balığa. Gelecek. Yani gelecek diyorlar ama. And I do think, if I'm not wrong, Minky was the original design Yaparız. artist for Bana da yapıyoruz. right? So his base form. So this is a lovely full circle moment. Yo, erken açmadın. Daha bir saat, az bir şey kaldı Tenno Live'a. Normalde Nice to see it kind of all come together. tabi en baştaki etkinlikler falan, konuştukları sohbetlerde falan denk geliyordu, açıyordum. Onlar gereksiz aslında fazla. Onlar illa da açmam gerek yok. Siz normal yayından izleyip droplarınızı almış oldunuz. Şu an asıl olayla birlikteyiz. Tabi Cyberpunk hoş geldin. Yeniden satış yapıyormuşsun PlayStation'da. Hayırlı olsun. Sırası falan değil ya hani. Umarım iyi olur. Umarım iyi olur, yani iyileşir, ne diyeyim. Oluyor böyle şeyler. Habersiz denk geliyor haberler. Hiç beklemedin onda. Az Sordon hoş geldin. Sordon Games'i. Drop mantığını değiştirdiler. Kaç saattir oyun sonuçları ve ses çöktü. Zor link geldi Twitch'e. Ya biraz evet öyle olmuş. Hani giremedim. Void enerjisi tarzı bir şey yapacaklar galiba. Hani Golden, hani altın parçası, Infest parçası. Oha. Güzel olacak galiba lan. Yine Deluxe skin kullanılır yani. The gold bits kind of working their way through it. It's phenomenal as a Nidus main next to Saren. Of course, I still love you, Saren. But I'm ecstatic about this, and I have to ask the question for our Nidus players out there because it's very important, and also for Megan because she has an affinity towards these little guys. But primed she better maggots. Respect the fashion. Like she better treat them right. You know, I don't want like the hot pink and neon green. The poor Nidus, you know. Loki Prime veriyor, evet. Hani hesabınızı Twitch'ten bağlamanız lazım bilgisayara. O hesabınızı hangi platformda oynuyorsanız sonra izleyeceksiniz Twitch'te. Oo çok iyi lan. Zaten özetini yapacağım ben ama. Şu an izliyoruz yani, ne olacakını gösterecekler. Ya hesabı bağlayacaksın. Warframe'in hesabına girip oradan hesabını bağlayacaksın. Ondan sonra Prime Maggot'lar olacak. Prime, hani bu etrafında geçen şeyler, böcekleri var ya. Burada droplar kısmında. Aha, bak Vassilok gelmiş bana. Loki Prime gelecek, daha açılmamış. Birazdan 12 saat 12'de verilecekmiş. Bu yenilikleri, Nivor'u gösterdikleri zaman. Hesabını bağlamış olman lazım. O hesap bağlayacaksın, izleyeceksin sadece. Warframe'in sitesine girip oradan profil kısmında link hesap var ya, onu bağlayacaksın. Typically was originally released with the Warframe, which, like Kaz, as you mentioned, was the Hema and the Harudu. But given the infested nature of the weapons, are we planning on doing something different? Hadi bakalım, bir yayın açtım diye şey çekelim. Evet arkadaşlar, Tennocon 2020... Unutun bunu. Evet, yine unutun bunu. Çekmedim. Evet arkadaşlar, Tennocon 2021'i birlikte izliyoruz. Linke tıklayıp gelin. Hoş geldin Emre.
It's always fun to see infested. Son 2021'i It's like birlikte you get to work back into another form. You kind of give it a good disease. So, especially Bugün çok feci sıcaktı ya. Ya en başından da açabilirdim yayını ama hani inanılmaz sıcaktı. Hani hiç çekemezdim onu. Moralim olmazdı yani. Aha, art panel bitti, geçiyoruz. Art panel bitti, geçiyoruz beyler. Warframe's entire quest line. Thanks for the trip down memory lane, Danielle. Yeah, no, thank you guys for making me be able to go down this trip down memory lane and actually get to like experience the story. As a Warframe player myself, you know, these moments were really special, and as the quest progressed, we got to learn more and more about who we are, who the Warframes are, about these. Kaç derece şu an? Bilmem ki. So I'm very excited to see what this next chapter holds for us in the new war. And thank you guys for joining me. It's again, last year we did this. It's just such a pleasure to have you guys. Bungun yine de ya. It's so fascinating to hear the works behind the art and making these things come to life. So thank you. Yeah, thank you for organizing it and getting us all together and chatting about it. And of course, thank you to the players for watching and supporting us as usual. It's amazing. Yeah. And yeah, hopefully they are excited about new war stuff because we're very excited about the stuff going into it. Yes, oh yes. Very excited. Hoş geldin Ahmet. The whole Warframe team, love what we're making and love working with everyone, and thanks to the players too. And I'm really 2020 mi dedin lan? Harbi mi? Tennocon 2020 mi dedin? Evet arkadaşlar, Tennocon 2021'i birlikte izliyoruz. 2021 demişim oğlum. Ya seneye görürüz şakaları yapmayın, tamam ya, öf. Her sene zaten seneye görüşürüz şaka yapıyorlar yılbaşında. Veysel, çok sıkıntı değil, başın belaya girecekse izleme şu an. Özetini izlersin kanka veya tekrar izlersin sonra kanaldan. Öyle mi? Yaparız. İyiyim Artük Armi, sen nasılsın? Enes hoş geldin. Ekranda gösteriyor nasıl yapılacağını. Hesabınızı nasıl bağlayacağınızı gösteriyor. Welcome friends. Buy my merch while it's hot. I'm desperate to sell all this stuff today. For no particular evet arkadaşlar, reason. Tennocon 2021'i Don't you birlikte know there's a izliyoruz. sale going on? And that it's incredible? Evet arkadaşlar, Tennocon 2020 şeyi yapmamışlar ya. Sticker'ı. The Nintendo Switch clan we're about to tour has been part of Warframe since we first launched on the platform. Let's take a look at how Clockworks has maintained a theme in their dojo even as öyle mi? Adamsın lan Veysel. Hacılandık. Enayi'den beleşe Loki Prime aldım. The center of the clan's main hub was designed to look like an hourglass, again maintaining their theme throughout. Naturally, a clan called Clockworks wouldn't be complete without a state-of-the-art clock tower. And yes, it has bells. Finally, an ornate courtroom. Helen her zaman güzeldi zaten. Waifu Helen. Ah. And that cuckoo clock is another great use of the clan's theme. Oh, and yes, of course there's a bell up there too. It's so cool that you've maintained a theme for your ever-growing clan, Clockworks. The dojo looks gorgeous. Up next, the Spanish PC clan we're going to tour does a beautiful job creating grand buildings. Vamos a verlo. We're now stepping into Umbra Coliseum. Founding warlord Zork says, this zone is special. It was inspired by the Roman Colosseum, a place of important battles. It's also a tribute to our dear Excalibur Umbra, and the warframe that started it all, Excalibur. And our next beautiful structure,
Hydroid's lighthouse. Zork says, another wonder of the ancient world, inspired by the great lighthouse of Alexandria. When we built it, we had the idea to add Hydroid's name as a tribute to this special farming warframe. In the water, you can see Hydroid's kraken lurking in the waters to destroy its enemies. You certainly can. What a great effect it has, adding that creature from the depths next to this beautiful building. Finally, we arrive at a grand temple. This temple is an homage to the clan's 4 principles. In founding warlord Zork's own words, those principles are 1. Play for fun. 2. Help and teach. 3. Order and respect. 4. Life and personal growth. These principles are what made our clan active for 5 years. Well, your designs are a testament to a great clan. Gracias por compartir tu doyo con nosotros, Clan of Fuel. Just 2 stops remain on our tour, Tenno, and they're coming up shortly. Hi, it's Megan again, and I'm back with another friendly reminder to relink your Twitch account to your Warframe account. Oh yeah, Twitch account. Since the launch of Twitch, Sen öyle daha güzelsin by the way. This is very important for receiving drops as well as giving drops as a streamer. A relink must happen if you have not already done so. Go to warframe.com/user and choose to unlink your account and then relink it. Hadi bakalım. Kanka şafak artarsa... Tamam. Bitsin de ondan sonra bakalım ona. Yani arkadan 2 yayın da açabilirsin istersen. Twitch'in şeyini yaparsın. Loki'ye edinmek için. Arkadan açarsınız Twitch'e. Sesi kısarsın. Kalitesini en düşüğe alırsın. Hem benim yayını izleyip hem de oradan şey alabilirsin. Drop alabilirsin yani. Neyi çekeceksin alacaksın lan? Neyi çekeceksin alacaksın? Bakalım ne zaman gelecek? Şimdi Warframe'e gireyim ben bir yandan da. Is nigh. Dın. Sleeping in the cold below. And go. Stairs below. Ha. Yalnız hem Warframe hem de Serdar abinin yayını izlersen ikisinden de drop gelmeyecek. Bir tanesinden gelecek biliyorsun değil mi? Ama işte dinlerken öyle, sen söyleyince öyle oluyor. Türkçesini yapan var mı lan? Çok merak ediyorum. Nerede o günler? Yani hem Warframe'i izleyip hem de Serdar Sarı'nı izleme. Bir tanesini aç. Hem Warframe kanalını hem de Serdar Sarı'yı mı açtın? Bir tane aç. Twitch'teki yayın senden arkada nasıl başardın? Nasıl yani?
O ne demek lan? Bana hızlı mı geliyor demek istiyorsun? Oğlum kaç kişi izliyor bu oraya? Titan X'e? Kaç kişi takip edeceksin aynı anda? Edebilecek misin? Daha var. Türkçesi sen yapabileceğim. Sesim yok ki, Türkçesini ben nasıl yapayım? Kız kardeşlerim aşağıda. Yok abi onun çevirisi zaten Türkçesi var ki. Sesimiz olsa da yapardık ya. Müzikle uğraşan birisini bulayım ben o zaman arkadaşlarımla, ona yaptırayım. Sonra benim kanala atarız Türkçesi diye. Sorayım Zehra'ya bak. Benim piyano. Ya ama işte şimdi saat ile 18 olacak ya. 12'de. O zaman. Japonca mı lan o? Below. Ha tamam, öyle olabilir. Şey de yapabilirsiniz mesela, Twitch aynı hesap ya. Telefondan açarsın. Telefondan izler, bilgisayardan da beni izlersin. DC'yi ne yapacaksınız oğlum? DC'yi kapatın. DC'yi kapat. DC ne işine yarayacak oğlum? Evet, var daha. Birazdan geçeceğiz asıl olaya. Yanlışlıkla yayın anahtarını attım. Oldu mu? Ya sokacağım. Link alamadım bir türlü ya. Ya. Fuck. İki dakika bir şey bakacağım. Oğlum ne söylüyorsunuz? Niye şantaj yapıyorsunuz oğlum? Lanet olsun.